Siyasi iklimin ve devlet politikalarının neleri öğrenip neleri araştırabileceğimiz üzerinde ne kadar büyük bir etkisi olduğunu hiç düşündün mü? Gerçekten çok kritik bir soru bu. Yani hani okuduğun bir makalenin, kütüphanede rastladığın bir tezin veya üniversitedeki o hararetli tartışmaların sınırlarının aslında o gün Ankara'da esen siyasi rüzgarlarla çiziliyor olma ihtimali sence ne kadar gerçek? Çoğu kişi bunun farkında bile değil muhtemelen. Evet, işte bugün tam da bu görünmez sınırları, o sınırların içine hapsedilenleri konuşacağız. Bugünkü derinlemesine incelememizin temel kaynağı İsmail Beşikçi Vakfı tarafından hazırlanan oldukça hacimli bir rapor. Avrupa Birliği'nin etkinliğiniz programı desteğiyle hazırlanmıştı değil mi? Aynen öyle. Başlığı da Türkiye üniversitelerinde Kürt çalışmaları alanında yaşanan akademik hak ihlalleri. Ve bu şey değil, hani masa başında yazılmış teorik bir metin değil, bizzat sahada bu alanda çalışan 20 akademisyenle yapılan derinlemesine görüşmelere dayanıyor. Ve 58 akademisyenin katıldığı çok net bir anket de var işin içinde. Kesinlikle tüm veriler doğrudan sahadan. Açıkçası başlamadan önce şu durumu peşinen bir netleştirelim. Konunun doğası gereği oldukça güçlü bir siyasi boyutu var. Bu kaçınılmaz. Tabii ki. Ancak şu noktanın altını en başından çizmek istiyorum. Bu incelemedeki amacımız kesinlikle herhangi bir siyasi taraf tutmak veya birilerini yermek değil. Görevimiz sadece önümüzdeki bu raporda yer alan bulguları, istatistikleri ve o kişisel deneyimleri tamamen objektif bir şekilde sana aktarmak. Sadece verileri ve yaşananları konuşacağız yani. Aynen öyle. Konuşurken zihninde şöyle bir atmosfer canlandırmanı istiyorum. Flu, sonu görünmeyen kütüphane rafları, üzeri siyah kalın kalemlerle boydan boya çizilmiş, sansürlenmiş belgeler ve o belgelerin ardındaki gerçek insan hikayeleri. Çünkü birazdan konuşacağımız şeyler tam olarak bu imgelerin ete kemiğe bürünmüş hali. O zaman tam da oradan, o sansürlü belgelerin tarihinden başlayalım bence. İncelediğimiz bu metin, konuyu çok güçlü bir tarihsel perspektifle ele alıyor. Düşün ki 1990'lara kadar Türkiye'deki üniversitelerde Kürt kelimesinin akademik bir çalışmada kullanılması bile mutlak bir tabu. Kelimenin kendisi doğrudan bir suç unsuru olarak görülüyor o yıllarda. Evet ve bunu en acı şekilde tecrübe eden isimlerden biri de bu raporu hazırlayan vakfa adını veren sosyolog Doktor İsmail Beşikçi. Olay 1970'te başlıyor değil mi? Yıl tam olarak 1970. Beşikçi o dönem Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde ders veren genç bir akademisyen. Derslerinde sadece sosyolojik bir gerçeklik olarak Kürt ve Kürtçe kavramlarını kullanıyor. Ne oluyor sence? Dönemin şartlarını düşününce tahmin etmek zor değil ama yine de sarsıcı. Kendi öğrencileri ve bazı meslektaşları tarafından bölücülük yapıyor diyerek rektörlüğe ihbar ediliyor. Önce üniversiteden yaka paça atılıyor ama hikaye orada bitmiyor tabii. Resmi ideolojiyi eleştirdiği bu akademik çalışmaları yüzünden hayatının tam 17 yıl 2 ayını cezaevinde geçiriyor. Yani şurada kısa bir es verelim. 17 yıl. Bir insanın ömründen bahsediyoruz. Bir akademisyen, laboratuvarı sayılan kütüphanesinden koparılıyor ve sadece sosyolojik bir analiz yaptığı için 17 yıldan fazla hapis yatıyor. Çok ağır bir bedel gerçekten. Bu sadece bireysel bir trajedi de değil aslında. Geride kalan tüm akademiye verilmiş çok net bir mesaj. Çizgiyi geçerseniz sonunuz bu olur mesajı. Muazzam bir gözdağı. Peki sence bu buzdağı ne zaman erimeye başlıyor? Aslında birdenbire erimiyor, daha çok alttan alta sızmaya başlıyor diyebiliriz. 90'lar ve 2000'lerin başına geçerken o katı ortamda kademeli bir değişim var. Değişen siyasi atmosfer, AB uyum yasaları falan akademiye yansıyor. Raporda YÖK veri tabanına işaret ediyordu sanırım. Evet, mesela YÖK veri tabanına bakıyoruz. İçinde Kürt kelimesi geçen ilk tezler ancak 90'lı yıllarda ortaya çıkmaya başlıyor. Ama orada çok garip bir detay var. Bu tezler Türkiye'de yazılmıyor. Kesinlikle. En çarpıcı yerlerinden biri orası zaten. Bu ilk tezlerin birçoğu Türkiye içinde üretilmiyor. Ya yurt dışı kaynaklı tezler ya da tamamen İngilizce yazılmış çalışmalar. Dil bariyerinin arkasına saklanmışlar yani. Aynen. Kavram Türkiye üniversitelerinin ana kapısından değil, oldukça çekingen bir şekilde yabancı dil bariyerinin arkasından sızabiliyor.
Ancak 2000'li yıllarla birlikte bu kavramın kullanımı yavaş yavaş artmaya başlıyor. Ve sonra raporda o meşhur altın çağı olarak tanımlanan döneme geliyoruz. 2009 ile 2015 yılları arası. Siyasi iklimin akademiyi nasıl bir gecede dönüştürebileceğini gösteren inanılmaz bir laboratuvar o dönem. Kamuoyunda çözüm süreci veya demokratik açılım olarak bilinen yıllar, üniversitelerde adeta bir bahar havası esmeye başlıyor hani. Mardin, Muş, Bingöl, Munzur ve Dicle üniversitelerinde peş peşe Kürt dili ve edebiyatı bölümleri açılıyor. Düşünsene, 10 yıllardır tabu olan, uğruna insanların hapis yattığı bir dil, bir anda üniversitenin kurumsal kimliğinin bir parçası haline geliyor. Özellikle Mardin Artuklu Üniversitesi deneyimi çok detaylı anlatılmış raporda. İlk rektör Serdar Bedi Omay dönemi. Dinleyenler gözünde şöyle bir canlandırsın. Üniversite kampüsüne giriyorsun, tabelalar 4 dilli. Türkçe, İngilizce, Arapça ve Süryanice. Çok kültürlü, Orta Doğu'nun Oxford'u olma gibi devasa bir hedef var ortada ve 2012 yılında Cumhuriyet tarihinde ilk kez Kürtçe akademik tezler yazılıp savunuluyor. Bu tarihi bir an. Tarihi evet. Ama bunu biraz daha geniş bir çerçeveden okumak lazım. Bu süreç kısmi bir akademik özerklik ve çok kültürlülük denemesiydi. Fakat aynı zamanda ne kadar kırılgan olduğunun da en büyük kanıtıydı. Neden kırılgan olsun ki? Sonuçta bölümler resmi olarak açılmıştı. Çünkü elde edilen bu özgürlükler yapısal veya anayasal güvencelere dayanmıyordu. Tamamen siyasi iktidarın o günkü konjonktürel iznine bağlıydı. Tabiri caizse bir ev sahibi kiracı ilişkisi gibi. Ev sahibi şimdilik o odada oturmana izin veriyor ama tapu sende değil diyorsun. Tam olarak bu. İzin verildiği sürece özgürlük vardı. İşin tehlikeli boyutu da buydu. Siyasi rüzgar yön değiştirdiğinde o tabelaların nasıl hızla inebileceğini göreceklerdi. İşte işin gerçekten ilginçleştiği, o psikolojik boyutu tam da burada devreye giriyor. O görünmez duvarlar, bölümler açılıyor dedik ya, ankete bir bakıyoruz, zihinlerdeki yasaklar aslında hiç kalkmamış. Rakamlar çok çarpıcıydı orada. Katılımcıların %63,79'u derslerinde doğrudan otosansür uyguladığını söylüyor ankette. Yani her 3 akademisyenden ikisi kürsüde ders anlatırken cümlesini yarıda kesip acaba bunu dersem başım belaya girer mi diye düşünüyor. Aynen öyle. Daha da vahimi kalıcı olması gereken makale ve kitaplarda otosansür uygulayanların oranı %70'e yakın. Her 10 bilim insanından 7'si yazarken kelimelerini cımbızla seçiyor. Bu filtrenin nelerde takıldığına bakmak o görünmez duvarın haritasını veriyor bize. Belirli kelimeler var hani Kürdistan, Kuzey Kürdistan veya antikolonyal gibi. Danışman hocalar öğrencileri korumak için bunları çıkarttırıyor değil mi? Evet, sırf öğrencilerini ileride yaşanabilecek bürokratik engellerden veya yasal soruşturmalardan korumak için çoğu zaman iyi niyetle bu kelimeleri tez başlıklarından tek tek sildiriyorlar. Aslında tamamen coğrafi veya sosyolojik bir tanım olarak kullanılabilecek kelimeler bunlar. Ama bürokrasinin gözünde adeta pimi çekilmiş birer el bombası. Öğrenci ya bilimsel doğruluktan taviz verip tezini yayınlatacak ya da kelimede ısrar edip o masadan hiç kalkamayacak. Bak bu noktada rapordaki o 2007 yılındaki doktora tezi anekdotu geliyor aklıma. Trajikomik kelimesinin sözlük karşılığı gibi resmen. O tez danışmanının tepkisi değil mi? Evet, bir akademisyen doktora tez önerisini hazırlıyor. Başlıkta Kürdistan kelimesi geçiyor. Taslağı alıp tez danışmanına götürüyor. Danışman dosyayı bir açıyor, kelimeyi görüyor ve kelimenin tam anlamıyla kıyamet kopuyor. Dehşete düşüyor adam resmen. Verdiği tepki aynen şu: sen ne yaptın, enstitüyü kapatırlar, hepimizi içeri atarlar, dünya kadar ev taksidi, araba taksidi var, gebertirim seni, yumuşat şunu diyor. Dışarıdan bakınca kara mizah gibi koskoca profesör araba kredisini düşünüp bir coğrafya teriminden köşe bucak kaçıyor. Gülümsetiyor evet ama altındaki o devasa korkuyu düşünsene. Hayatının mahvolması korkusu. En sonunda akademisyen tezini kurtarmak için o kavramı Kürtlerin yaşadığı yerler gibi inanılmaz dolambaçlı bir ifadeyle değiştirmek zorunda kalıyor. Sadece bir kelimenin yarattığı bürokratik panik bu. Ve bu panik sadece bireyler arasında kalmıyor. Kurumların kendi işleyişine baktığımızda üniversitelerin nasıl çelişkiler yumağına döndüğünü görüyoruz. Dicle Üniversitesi'nin durumu buna inanılmaz bir örnek. Ah evet, Dicle'deki o tez yazım krizi, tam bir akıl tutulması. Orada Kürt dili ve kültürü bölümü var. Sistem şöyle işliyor,
Öğrenci 4 yıl boyunca derslerin tamamını Kürtçe alıyor. Sınavlara Kürtçe giriyor. Her şey harika. Peki mezun olmak için bitirme tezi yazması gerektiğinde ne oluyor? 2017 yılında bir yönetmelik çıkıyor ve dur bakalım diyorlar. Aynen öyle. Rektörlük özel bir karar alıyor ve tezin Kürtçe yazılmasını yasaklıyor. 4 yıl Kürtçe eğitim aldığın bölümden mezun olmak için tezini Türkçe yazmak zorundasın. Yani bölümün varoluş amacına taban tabana zıt bir kural bu. İşin ironik tarafı, kampüsün diğer tarafına geçiyorsun. İngiliz dili veya Arap dili bölümlerinde öğrenciler tezlerini kendi eğitim dillerinde yazabiliyorlar. Hiçbir sorun yok. Ama Kürtçe bölüme gelince özel bir yasak duvarı örülüyor. Ayrımcı politikaların akademik kılıf altında devam ettirildiğinin çok net bir fotoğrafı. Ve bu çelişkiler sadece Türkçe ile Kürtçe arasında da değil, kendi içlerinde bile inanılmaz savaşlar var. Zaza Dili ve Edebiyatı bölümlerindeki o duruma bakalım Bingöl ve Munzur üniversitelerinde. Tam anlamıyla bir alfabe savaşları yaşanıyor orada. Gerçekten bunu okuyunca inanamadım. Alfabe savaşı nedir? Biraz anlatsana bunu. Basitçe söylemek gerekirse, Zazaca için standart, herkesin üzerinde uzlaştığı tek bir alfabe yok. Bedirhan alfabesi var, Jacobson var, Selcan var. Normal bir akademik ortamda bu sadece bir dil bilim tartışmasıdır. Sempozyum yaparsın, makale yazarsın. Tabii ki. Ama burada iş öyle yürümüyor. Bu alfabelerin her birine ağır siyasi anlamlar yükleniyor. Harfler siyasallaşıyor yani. Nasıl bir siyasi anlam bu? Bedirhan alfabesini kullananlar genellikle Zazaca'yı Kürtçenin bir lehçesi olarak gören bir çizgide konumlandırılıyor. Diğer alfabeleri kullananlar ise Zazaların tamamen ayrı bir etnik grup olduğunu savunuyor. Vahim olan şey, devletin akademik kurumlarının bu tartışmada hakem değil, doğrudan taraf olması. Nasıl taraf oluyorlar peki? Munzur ve Bingöl'deki bölümler, Zazaların ayrı bir etnik grup olduğu tezini resmi devlet görüşü olarak benimsiyor ve akademisyenlere kendi belirledikleri alfabeyi dayatıyor. Resmi çizgiye uymayan veya o malum Bedirhan alfabesini kullanmak isteyen akademisyenler kadrolara alınmıyor. İnanılmaz bir ayrımcılık. Sadece o da değil, içeridelerse mobbinge maruz kalıyorlar. Hatta sırf inandıkları alfabeyi kullandıkları için terör sempatizanı olmakla suçlanıp üniversitelerden ihraç ediliyorlar. Bir kelimeyi Q ile mi yoksa K ile mi yazdığın senin devlet güvenliğine tehdit olup olmadığını belirliyor. Bilimsel tartışma sadakat testine dönüştürülüyor. Sadakat ve liyakat demişken demin o çok dilli tabelalarından bahsettiğimiz Mardin Artuklu Üniversitesi'ne geri dönelim. O kısmi özgürlük ortamının adım adım nasıl çökertildiği gerçekten sarsıcı. Her şey planlanan bir LGBT artı paneliyle kırılmaya başlıyor. O panel yaklaşan fırtınanın ilk habercisiydi. Mimarlık Fakültesi'nde bir akademisyen eşcinselliğin tarihi üzerine tamamen bilimsel bir panel düzenlemek istiyor. Fakat bölgedeki muhafazakar dernekler ve yerel çıkar çevreleri anında ayaklanıyor. Rektörlük hedef gösteriliyor ve o özgürlükçü geçinen yönetim yerel baskılara dayanamayıp paneli anında iptal ediyor. Akademik özerkliğin yerel politikanın baskısına ilk teslim oluşuydu bu, orada büyük bir çatlak açılıyor. Ama asıl deprem rektör yardımcısı Kadri Yıldırım'ın başına gelenlerle yaşanıyor. Üniversite, Kürtçe öğretmeni yetiştirmek için 500 kişilik dev bir formasyon kontenjanı açıyor o dönem. Çok büyük bir rakam ve çok cazip bir alan. Bir anda Yıldırım'ın masasına bölge milletvekillerinden, tarikatlardan, cemaatlerden faks yağıyor. Benim adamımı o 500 kişinin içine sokacaksın diye listeler geliyor. Kadri Yıldırımsa liyakati esas alacağını söyleyip bu siyasi torpil taleplerini reddediyor. Listeleri kelimenin tam anlamıyla yırtıp atıyor. Sistem de bunun intikamını çok acı bir şekilde alıyor tabii. Hiç vakit kaybetmeden hemen ardından üniversite yönetimine yolsuzluk kılıfı altında devasa bir polis operasyonu yapılıyor. Sabahın köründe Kadri Yıldırım dahil onlarca kişi gözaltına alınıyor. Aylar sonra beraat ediyorlar ama iş işten geçmiş oluyor. Dönemin rektörü görevden alınıp yerine İlahiyat Fakültesi dekanı Ahmet Ağır Akça atanıyor. Ve Ağır Akça'nın gelişiyle kampüsteki iklim tamamen değişiyor. Akademik özgürlüklerde korkunç bir gerileme dönemi başlıyor. Ağır Akça'nın kendi personeline yönelik cinsiyetçi politikaları o kadar uç noktalarda ki, az önce bahsettiğimiz o iptal edilen paneli düzenlemek isteyen akademisyen Emre Özyetiş, sırf derslerinde toplumsal cinsiyet işlediği için doğrudan hedefe giriyor. Odasına çağırıp söylediği laf inanılmaz gerçekten. Rektör akademisyeni odasına çağırıyor.
Ve yüzüne baka baka ben okulumda kız gibi hoca istemem diyor. Bir üniversite rektörü söylüyor bunu. Özyetiş suç duyurusunda bulunuyor ama sistem rektörü koruyor. Akademisyen sürgün ediliyor, hakkında absürt davalar açılıyor ve en sonunda istifa etmek zorunda bırakılıyor. Kendi kalıplarına uymayan beyinlere nasıl yaşam alanı bırakılmadığının kusursuz bir örneği. Peki tüm bunlar bizi nereye getiriyor? 2009'da o umutla başlayan bahar havası neden bu kadar karanlık bir kerabasana dönüştü? Karşımızdaki veriler 2015 yılının tam bir kırılma noktası olduğunu gösteriyor. O yıl çatışmasızlık süreci tamamen çöküyor çünkü. Ardından da 2016'daki darbe girişimi ve hepimizin bildiği o OHAL yani olağanüstü hal dönemi başlıyor. Akademi için tam bir yıkım dönemi. Öğrencilerin evlerine polis baskını olur korkusuyla yıllarca biriktirdikleri o Kürtçe kitaplarını, araştırma notlarını sobada yakmak zorunda hissettikleri o acı hikayeler var kayıtlarda. Düşün, bir akademisyen kendi çalışma materyalini yakıyor. Ama asıl büyük deprem barış için akademisyenler bildirisinin yayınlanmasıyla yaşanıyor. Bu bildiri süreci Türkiye akademik tarihinin en büyük tasfiyelerinden birinin fitilini ateşledi. Devleti o dönem yürüttüğü güvenlik politikalarından dolayı eleştiren bir metindi bu. İmza atan binlerce akademisyen, devletin en üst kademelerinden kameralar önünde vatan haini olarak hedef gösterildi. Ve YÖK ile o atanan yeni rektörler bu işin uygulayıcısı oldular. Büyük bir kıyım yaşandı. O parlak beyinler, profesörler, KHK'larla yani bir gecede çıkan kararnamelerle üniversitelerden ihraç edildiler. Pasaportlarına el konuldu, sivil ölüme terk edildiler. Üstelik o halle birlikte üniversitelerdeki o kısıtlı rektörlük seçimleri bile tamamen kaldırıldı. Rektörler doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanmaya başlandı. O atanan rektörlerin kampüslerde nasıl bir iklim yarattığını anlatan bir sadakat testi anekdotu var raporda. Dinleyince insan bir mafya filmi izlediğini sanıyor. Olayın absürtlük seviyesi gerçekten sınırları aşıyor. İhraç edilen bir akademisyen başından geçenleri anlatıyor. Hakkında hiçbir yasal suçlama yok, soruşturma yok, barış bildirisine imza bile atmamış. Ama rektör onu makam odasına çağırıyor. Bir polis şefi gibi devlet kuracağınızı mı sandınız diye giriyor lafa. Akademisyen şokta tabii. Benim yasal bir sıkıntım yok ki, diyor. Ama rektörün verdiği cevap dondurucu. Evet, yasal bir sıkıntın yok ama devlet sana güvenmiyor. Bu güveni kazanmak için bir şeyler yapmalısın, diyor. Ve o bir şeyler dediği şey akıl alır gibi değil. Rektör aynen şunu talep ediyor. Gideceksin, iktidar partisinden veya valilikten bize senin için kefil olacak sağlam bir referans bulacaksın. Ya da meydanlarda düzenlenen teröre lanet mitinglerine katılacaksın ve oradan bana katıldığına dair fotoğraf getireceksin. Bir üniversite rektörü bir bilim insanından siyasi mitingde çekilmiş fotoğraf istiyor. Açıkça diyor ki, laboratuvarında kalmak istiyorsan bilime değil iktidara sadakatini ispat et. Akademisyen onurunu koruyup bu teklifi reddedince de ilk KHK listesine adı yazılıp işinden atılıyor. Bu olay üniversitelerin varoluş amacı nedir sorusunu masaya koyuyor. Bir rektör akademisyenini yayınlarına göre değil de devlete kayıtsız şartsız biat edip etmediğine göre değerlendiriyorsa oraya hala üniversite diyebilir miyiz? UNESCO'nun evrensel metinlerine göre akademisyenler kurumları ve devlet politikalarını özgürce eleştirme hakkına sahiptir. Ama konuştuğumuz bu tablo evrensel standartların ne kadar uzağına düştüğümüzü gösteriyor. Ağır ama yüzleşilmesi gereken bir tablo. İstersen yavaş yavaş toparlayalım bu uzun yolculuğu. 90'lara kadar Kürt kelimesinin kullanılmasının 17 yıllık hapislerle cezalandırıldığı o mutlak tabu döneminden başladık. Sonra 2000'lerdeki çözüm süreciyle gelen o nispi altın çağı, bölümlerin açıldığı o umutlu ama kırılgan yılları konuştuk. Ve o kırılganlığın nasıl hızla kırıldığını gördük. Maalesef. Zihinlerdeki otosansürün hiç kalkmadığını, Zaza alfabesi savaşlarında harflerin nasıl terörize edildiğini, Dicle Üniversitesi'ndeki tez yazım yasağına şahit olduk. Ve nihayetinde KHK'larla, ihraçlarla akademinin nasıl derin bir korku sarmalına itildiğini gördük. Bu dosya, siyasi rüzgarların akademi üzerinde neden yıkıcı bir güce sahip olduğunu sarsıcı bir netlikle yüzümüze çarpıyor. Kesinlikle öyle. Tam da bu noktada bölümü bitirmeden önce bu konunun ruhundan doğan ama daha önce hiç dile getirmediğimiz provokatif bir soruyu ortaya bırakmak istiyorum. Eğer bir ülkede
Akademik araştırmaların sınırları, o günün siyasi kararnamelerine, atanan rektörlerin ideolojik heveslerine göre bir gün genişleyip ertesi gün daralıyorsa, o toplum kalıcı ve objektif bir tarihsel hafızayı nasıl inşa edebilir? Kanunlar değiştiğinde o bilgi basitçe yok mu olur, yoksa siyasi rüzgarın bir sonraki dönüşünü beklemek üzere sessizce yer altına mı iner? Bilgi yok mu olur, yoksa yer altına mı iner? Üzerine sessizce düşünülmesi gereken bir soru gerçekten. Biz bu soruyu senin kendi zihninde tartman için tam da bu noktada havada bırakıyoruz. Siyasetin gölgesinden kurtulmuş, özgür bir akademinin mümkün olup olmadığını düşünmek artık sana kalmış. Bugünkü dosyamızda bizimle birlikte olduğun için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki derinlemesine incelemede yepyeni bir konuyla görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.